Yunus Emre'nin dizisine bakın. Gelin tanış olalı. Sıradaki harfin M olduğunu nereden biliyorsunuz? Çünkü Türkçeyi biliyorsunuz. 700 yıllık bir dizeyi bile harfi harfine tamamlayabiliyorsunuz. İşte bütün mesele bu. Bir sonraki harfi tahmin edebilen makina dili öğrenmiş demektir. Peki bir bilgisayar bunu nasıl yapar? Önce dizeyi parçalara ayırırız. Biz karakterler ayıracağız. Bilgisayar harf bilmez, sayı bilir. O yüzden her karaktere bir numara veririz. Buna token denir. Ama tek bir sayı bir karakteri anlamaya yetmez. Her token'ı bir sayı listesine bir vektöre dönüştürürüz. Buna embedding denir. Karakterin anlamı bu vektörün içinde yaşar. Şimdi sihirli kısım, attention. Serinin ilk videosunu izlediyseniz tanıdık gelecek. Her karakter kendinden önce gelen karakterlere bakar. Hangileri önemliyse onlardan bilgi toplar. L, A, L, I dizisindeki son harf öncekilere bakarak ne geleceğini sezer. Toplanan bilgi küçük bir sinir ağından geçer. Buna feed forward diyoruz. Ve bu ikili attention artı feed forward üst üste 4 kez tekrarlanır. Sonunda model her harf için bir olasılık verir. En güçlü aday M. Ve dize tamamlanır. Gelin tanış olalım. İşte tüm harita. Embedding karakterleri vektöre çevirir. Attention karakterler birbiriyle konuşur. Feed forward her karakter öğrendiğini sindirir. Ve son katman tahmini olasılıklara çevirir. Bu mimarinin adı Transformer. ChatGPT'nin, Gemini'nin, Claude'un hepsinin kalbinde bu var. Bu haritanın her parçasını aslında anlattık. Transformer nasıl çalışır videosunda mimarinin sezgisel kuruluşunu gördük. Transformer nasıl eğitilir videosunda öğrenmenin matematiğini gördük. Linkler açıklamada. Bugün o iki video birleşiyor. Hepsini satır satır sıfırdan yazacağız. Ve kendi gözünüzün önünde eğiteceğiz. Sıfırdan, satır satır. Tek GPU. Başlıyoruz. Her şey bu dosyayla başlıyor. 650 kilobayt Türkçe metin. Modelin göreceği her şey bu. Ne gramer kuralı var ne sözlük. Sadece ham metin. Önce metni sayıya çeviriyoruz. İki yol var. Karakter seviyesi 88'lik küçük bir sözlük. Hiçbir kelimeye yabancı kalmaz. Ve kelime seviyesi. Kulağa doğal geliyor ama sözlük patlıyor. Tanımadığı her kelime bilinmeyene düşüyor. Bakın gelin tanış olalım dizesi kelime tokenizer'da tamamen unknown'a düştü. Biz karakterle devam ediyoruz. Sıra modelde. Sadece PyTorch. Hazır Transformer sınıfı yok. 800.000 parametrelik küçük bir GPT. İşte kalbi, attention, query, key, value ve nedensel maske. Her karakter sadece geçmişe bakabilir. Model geleceği görürse kopya çeker. 4 head, 4 block. Üstüne çıkış katmanı ve generate, tahmin et, zarat, sonra ekle, tekrarla. Şimdi eğitim. Tek GPU, başlangıçta loss 4.5. Model tamamen rastgele sallıyor. 30.000 adım sonra loss 1'e indi ve model yazıyor. Kelimeler yarı uydurma ama ekler yerinde. Noktalama mantıklı. Türkçemsi, sıfırdan, satır satır, tek GPU. Tek bir hücreden başladık. Nöronu, embedding'i, attention'ı, backpropagation'ı gördük. Ve bugün hepsi tek dosyada birleşti. İşte bugün dünyada kuralları yeniden yazan yapay zeka rüzgarının kalbi. Bu birkaç yüz satır. Sıfırdan, satır satır.